Alarmın sesi Ali'nin kulaklarında çınlıyordu. Alarma şöyle bir baktı. Bir de ne görsün? Saat kalkması gereken saatten çok daha ilerideydi. Alarm daha önce de çalmıştı çalmasını ama o onu defalarca ertelemişti. Şimdi onu işe zamanında götürecek olan 132 ŞM otobüsünün kalkış saatine yetişebilmesi için çok hızlı davranması gerekiyordu. Daha önce de defalarca geç kalmıştı. Bu sefer de geç kalamazdı. Sapanla fırlatılmış bir taş gibi yatağından fırladı ve saniyeler içerisinde giyindi. Montunu da giyip çantasını da alıp evden çıktı. Apartmanın asansörlüydü ama asansör 0. kattaydı. Asansörü beklemeden merdivenlere koştu ve basamakları ikişer ikişer atladı. Otobüsün kalkış durağıyla ev arasında 10 dakika yürüme mesafesi vardı. Ama otobüs 5 dakika sonra kalkıyordu. Hızlı koşarsa yetişebilirdi. Daha dışarı çıktığında merdivenleri koşarak indiği için nefes nefeseydi. Ama buna rağmen durmayıp tüm hızla koşmaya başladı. 5 dakika sonra 132 ŞM'nin kalktığı durakta nefes nefese bekliyordu. Otobüsün kalkış saatlerinde bir değişiklik olması gerekti. Çünkü otobüs tahmin ettiğinden 10 dakika daha geç kalkacaktı. Beklerken akbilini şimdi nazar etmek için elini montunun cebine soktu. Ama o da ne? Montunun cebi bomboştu. Birdenbire aklına dün gece evde akbili montunun cebinden çıkarıp masaya koyduğu geldi. Hemen eve gitmeli, akbili almalı ve otobüs kalkmadan geri dönmeliydi. Bunun için 10 dakikası vardı. Hızla koşmaya başladı. Eve vardı, merdivenleri üçer üçer çıktı. Akbilini aldı ve geri çıktı. Tekrar hızlı bir şekilde koşmaya başladı. İnsanların arasından makas attı, bir köpeğin üstünden atladı ve en sonunda durağa vardı. Ama o da ne? 132 ŞM durağın ilerisinde giderken gözüküyordu. Ama yine de ona yetişebilirdi. Çünkü bu durakla bir sonraki durak arasında kestirme bir ara sokak vardı. Koşarak ara sokağa girdi ve hızlı koşmaya devam etti. Durağa vardığında 132 ŞM'yi durağın gerisinde kırmızı ışıkta beklerken gördü. Ona yetişmişti. Kendini büyük bir savaştan zaferle çıkmış bir kral gibi hissediyordu. Vücudu ve yüzü öyle bir terlemişti ki yağmur altında kalmış gibiydi. Bacakları ve kolları koşmaktan tir tir titriyordu. Öyle bir nefes nefese kalmıştı ki o nefes nefese kalış sesini etrafındaki tüm insanlar duyup ona bakmıştı. Ama tüm bunlara değmişti. Şimdi işe zamanında gidecek olmanın verdiği mutlulukla otobüse bindi. Akbilini çıkartıp bastı. Ama o da ne? Duyduğu ses onu şoka uğrattı. Akbili hangi ara bitmişti? Otobüstekilere fazla akbiliniz var mı diye sordu. Kimse cevap vermedi. O da inmek zorunda kaldı. Bir sonraki 132 ŞM 20 dakika sonra kalkacaktı. Yine işe geç kalmıştı. Daha önce de defalarca geç kalmıştı. Bu sefer ya çok büyük azar işitecek ya da kovulacaktı. İşe geç geleceğini bildirmek için korka korka müdürü Fatih Bey'i aradı. "Günaydın Fatih Bey," dedi. "Günaydın. Hayırdır? Niye sabahın köründe aradın?" dedi Fatih Bey tatlı uykusundan aniden uyandırılmış bir insanın ses tonuyla. Bugün işe gelmeyecek misiniz Fatih Bey?" dedi Ali. Fatih Bey ise Ali'nin şoka uğrayacağı şu cevabı verdi. "Ne işi be oğlum? Bugün cumartesi ya." Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim ve sağlıcakla kalın.